Marvel filmini izlediniz mi? Peki Westworld dizisini? Ama şunu bilmiyor olabilirsiniz. O filmlerdeki ve dizilerdeki nefes kesen efektlerin bir kısmı bugün konuşacağımız kripto projesinin teknolojisiyle geliştirildi. Hollywood'un arka planında kimsenin bilmediği bir blockchain var. Ama işin asıl çarpıcı kısmı bu değil. Bu proje 2024'te 13,5 dolarlara kadar çıktı. Şu anda fiyatı 1,3 dolar civarında. Yani zirveden %90 üzerinde bir düşüş. Normalde böyle bir çöküş proje bitmiş demektir. Ama bu proje geçtiğimiz aylarda Nvidia'nın en büyük sahnesinde konuşmacı oldu. Bir yandan Hollywood stüdyolarıyla çalışmaya devam ediyor ve AI compute alanına giriş yaptı. Yani soru şu: fiyatı çöktü ama teknolojisi ayakta olan bir proje gerçekten ölü mü yoksa piyasa bir şey mi kaçırıyor? Bu videoda render projesini detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Ve en önemlisi grafiği objektif bir şekilde analiz edeceğiz. Çünkü şu anki fiyat seviyesi tam bir dönüm noktasında duruyor. Ama başlamadan önce bir şey daha söyleyeceğim. Bir sonraki videoda hangi projeyi inceleyelim istersiniz? Etherfi mi, Bio mu yoksa Uniswap mı? Üçü de son dönemde dikkat çeken projeler. Ve üçünün de hikayesi birbirinden oldukça farklı. O yüzden kararı size bırakıyorum. Yorumlarda belirtiniz lütfen. En çok hangi proje yazılırsa bir sonraki videoda onu detaylı bir şekilde analiz edelim. Hazırsan çayını kahveni al, başlayalım. Render'ın hikayesi aslında kripto dünyasından gelmiyor. Hollywood'dan geliyor. 2008'de Joel Urba adındaki bir girişimci Los Angeles'ta Otoy adında bir şirket kurdu. Otoy, Octane Render diye bir yazılım geliştirdi. Bu yazılım filmlerde ve dizilerde görsel efekt üretmek için kullanılıyordu. Zamanla sektörün standardı haline geldi. Danışma kurulunda bile ünlü isimler vardı. Yönetmen J.J. Abrams ve sanatçı Whipple gibi. 2017 yılında Urba bir sorun fark etti. Render işleri düzensiz bir talep gösteriyordu. Bir stüdyo bir hafta binlerce GPU'ya ihtiyaç duyarken sonra aylarca hiç kullanmıyordu. Bu yüzden GPU satın almak verimsizdi. Urbach'ın çözümü basitti. Dünyadaki boşta olan GPU'ları toplayıp ihtiyacı olanlarla eşleştiren bir ağ kurmak. Böylece Render Network doğdu. İlk token satışı 2017'de yapıldı. Render ağı 2020'de resmen çalışmaya başladı. En büyük dönüm noktası ise 2 Kasım 2023'te geldi. Proje Ethereum ağından Solana ağına taşındı. Token ismi RNDR'den Render'a değişti. Render Network aslında bir DePIN projesi. Yani merkeziyetsiz fiziksel bir altyapı ağı. Basitçe anlatayım. Dünyanın herhangi bir yerinde boşta duran bir GPU'nuz varsa bunu render ağına bağlayıp kiraya verebiliyorsunuz. Karşı tarafta ise bir render gücüne ihtiyaç duyan bir sanatçı, stüdyo veya geliştirici bu GPU gücünü kullanıp render token ile ödeme yapıyor. Bu sistemde iki taraf var. Node operatörler yani GPU gücünü sağlayanlar ve kreatörler yani bu gücü kullanıp ödeme yapanlar. İş tamamlandığında ödeme render token'ı yakılarak yapılıyor. Node operatörlere ise ayrı bir emisyon takvimiyle ödeme yapılıyor. Bu burn and mint olayını birazdan tokenomik kısmında daha detaylı anlatacağım. Başlarda tamamen film ve 3D render odaklıyken zamanla proje kendini genişletti. Nisan 2025'te toplulukta geçen bir teklifte özellikle AI iş yükleri için optimize edilmiş yeni bir Render Compute Network kurulması karar verildi. Yani render sadece film efekti render etmekten çıkıp AI çağının GPU açlığına karşılık vermeye çalışan bir altyapıya dönüşüyor. Render'ın finansman hikayesi diğer kripto projelerinden biraz farklı. Çünkü bu kripto proje en baştan beri Otoy'un kendi cebinden finansman edildi. Dışarıdan büyük ve VC turlarına ihtiyaç duymadı. Bu da projeye bir tür bağımsızlık kazandırıyor. Klasik VC'ler token'ı satıp çıkacak mı endişesi burada daha az konuşuluyor. Kurumsal tarafta ise asıl güç Otoy'un kendisinden geliyor. Swatchbook ve MR Studios gibi şirketler Render Network Foundation'ın kurumsal üyeleri arasında yer alıyor ve ekosistemine çok büyük bir katkı sağlıyor. Danışma kurulundaki Hollywood bağlantıları da az önce bahsettiğim J.J. Abrams gibi isimler bir nevi stratejik yatırımcı rolü görüyor. Çünkü bu isimler projeye hem itibar hem de sektörel erişim sağlıyor. Yani klasik anlamda dev A serisi yatırım turu yok. Ama render'ın arkasında 10 yıllardır Hollywood'la iş yapan kanıtlanmış bir şirketin sermayesi ve ağı var. Bu bazı yatırımcılar için daha az spekülatif ve daha çok gerçek iş anlamına geliyor. Şimdi gelelim işin en kritik noktasına. Render 2021 yılında önce Polygon ağına geçmeyi düşündü. Çünkü Ethereum'da gaz ücretleri ve tıkanıklık çok ciddi bir sorundu. Ama asıl büyük hamle 2 Kasım 2023'te geldi. Proje tamamen Solana ağına taşındı ve token Render adını almış oldu. Bu geçiş küçük bir teknik detay değildi.
Render 6 yıl boyunca Ethereum üzerinde inşa ettiği her şeyi bırakıp DeFi'nin evi dedikleri yerden ayrılıp Ethereum'un rakibi sayılan bir ağa taşındı. Kurucu Jul Urba bunu şöyle açıkladı. Solana'nın yüksek işlem hızı, düşük maliyeti ve ölçeklenebilir mimarisi sürekli düşük GPU ödemeleri yapan bir ağ için daha uygundu. İşin ilginç tarafı bu geçiş duyurulduğunda fiyat kısa bir sürede %8 gerilemişti. Yani piyasa ilk anda bunu olumlu karşılamadı. Ama bu hamle Render'ı Solana ekosisteminin en tanınmış depin projelerinden biri haline getirdi. Bugün RenderCon etkinliklerinde Solana'nın kurucu ortağı Raj Gokal ile aynı sahneyi paylaşacak kadar yakın bir ortaklık var. Şu an itibarıyla eski RNDR tokenları hala birebir oranında Render'a yükseltilebiliyor. Ama asıl ağ artık tamamen Solana ekosistemi üzerinde çalışıyor. Render'ın diğer depin projelere karşı çok önemli bir özelliği var. Burn and Mint mekanizması, yani token'ı yakma işlemi. Her render işi tamamlandığında o iş için ödenen render tokenları yakılıyor. Yani dolaşımdan tamamen çıkarılıyor. Aynı zamanda protokol node operatörlerine ödül olarak yeni token basıyor. Ama bu basım azalan bir takvime bağlı. Bunun sonucu şu: eğer ağdaki yakılan token miktarı basılan token miktarını geçerse net arz düşmeye başlıyor. Yani render kullanıldıkça teorik olarak arz daralıyor. Arz daralırsa, üstüne de talep artarsa render'ın fiyatı ciddi bir şekilde artış gösterebilir. Render'ın ekonomisi aslında oldukça zekice kurulmuş bir sistem. Önce genel tabloya bakalım. Toplam arz 644 milyon token olarak sabitlenmiş. Bunun yaklaşık 519 milyonu, yani %80'i şu an dolaşımda. Piyasa değeri 650-700 milyon dolar bandında. Ama asıl merak edilen soru şu: geriye kalan %20'lik dilim ne zaman, nasıl piyasaya çıkacak? Bence Render'ı diğer projelerden aslında ayıran bu. Kalan tokenlar tek seferde boşaltılmıyor. Dağılım 6 ayrı kategoriye bölündüğünü görüyoruz. Yatırımcı ortakları %26.6, Otoy'un kendi hazinesi %23.3, halka ve özel satış %18.3, enflasyon yani not operatörleri gidecek ödüller %16.7, render rezervi ise %8.6 ve geri kalan küçük kısım ise zaten gelecekteki dağılımlar için bekliyor. Bu kadar parçalı bir yapı olması şöyle iyi: tek bir grubun elinde devasa bir arz baskısı oluşmasını engelliyor aslında. Kilitleme takvimi 2050'lere kadar uzanıyor. Yani ani boşalma riski çok düşük. Şimdi asıl heyecanlı kısma geleyim. Enflasyon tarafı, yani yeni basılan tokenlar sabit bir sayı değil, her yıl küçülen bir değer. Birinci yılda yaklaşık 9 milyon token basılmışken ikinci yılda bu rakam yaklaşık 6 milyona düşmüş. Yani sistem kendi kendine frene basıyor diyebiliriz. Bu da zamanla yeni arz eklemeyi otomatik olarak yavaşlatıyor bence. Yani bunu bir musluk gibi düşünürsek, musluk baştan sonuna kadar aynı hızda akmıyor. Gittikçe kısalıyor. Render'ın grafiğini inceleyecek olursak, Render şu an günlük grafikte düşen bir kamu formasyonu içinde 1.30 dolar civarında işlem görüyor. Haftalık destek bölgesi şu ana kadar tutmuş durumda. Ama günlük zaman diliminde net bir yön kararı henüz verilmiş değil bence. Fiyat günlük kapanışta 1.48 dolar seviyesinin üzerine çıkarsa sırasıyla 1.64, 1.87 ve 2 dolar seviyeleri açılıyor bence. Eğer haftalık kapanışta 2.44 dolar üzerine gerçekleşirse o zaman 4.14, hatta 5.5 dolar gibi çok daha iddialı hedeflere yol açılıyor. Objektif yorumum şu şekilde: bu kısa vadeli spekülasyon için değil, sabırlı takip için uygun bir grafik. Kısacası Render'a yatırım yapmak ya da ekleme yapmak isteyen varsa 1.48 dolar üzerine kapanış yapıp yapmadığına bakmak lazım. Eğer bu kapanış gerçekleşirse o zaman yatırım yapmak doğru olabilir. Evet, toparlayacak olursak Render kripto dünyasının nadir örneklerinden biri. Arkasında gerçek bir Hollywood iş geçmişi, gerçek müşterileri ve Nvidia sahnesinde konuşacak kadar sektörel itibarı olan bir proje. Fiyatı zirveden %90 düşmüş olsa da teknolojisi ve ortaklıkları hala canlı. Hatta AI compute alanına doğru genişliyor. Tabii soru işaretleri de yok değil. Merkezi bulut devlerinin bu pazara girme ihtimali uzun vadede ciddi bir rekabet riski oluşturuyor. Yani elimizde hem gerçek kullanımı olan itibarlı bir proje hem de büyük oyuncuların gölgesinde kalma riski taşıyan bir proje var. Peki sen ne düşünüyorsun? Render'ın Hollywood ve Nvidia bağlantıları fiyattaki bu çöküşü telafi edebilir mi? Yorumlarda buluşalım. Beğenmeyi ve abone olmayı unutma. Bir sonraki incelemede görüşmek üzere. Hoşça kal.